Merhabalar, ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Dersimizin adı İmmünolojiye Giriş Dersi. Yani İmmünoloji 101. Amerikalılar böyle diyor biliyorsunuz. İmmünoloji neydi? Bağışıklık sistemi. Defalarca duydunuz, parça parça duydunuz. Belki benden de tekrar tekrar dinlediniz ama bu videodaki amacım şimdiye kadar duyduklarınıza da güvenerek konuyu şöyle genel olarak hatırlatıp bir toparlamak. Bu topluca bir video olacak. Sonra bunun ayrıntıları yavaş yavaş gelecek. Dediğim gibi bu immünolojiye giriş dersimiz. Evet. Şimdi immünolojik sistem, yani immün sistem dediğimizde işte genel olarak bağışıklık sistemi diyoruz. Ama hani bağışıklık lafını kullanınca ille bir şeye bağışık olmak gibi geldiği için o konu değil, daha bir sürü konu var. Bağışık olmadan da immün sistem çalışır. O yüzden biz ona artık immün sistem diye söyleyelim. Yani bağışıklık sistemi yerine immün sistem diyelim. İmmün sisteme neden sahibiz? Çünkü işte incecik bir derimiz vesaire, gayet kırılgan, nazik bir şeyimiz var, kabuğumuz yok, bir şeyimiz yok. Yani dışarıdan gelenlerle baş etmek için bir savunma sistemine ihtiyacımız var. Bütün canlılarda immün sistem çeşitli derecelerde ve çeşitli başlıklar altında var. Dolayısıyla bizi dışarıdakilere karşı korumak için bizim en çok bildiğimiz şey immün sistem bizi dışarıdan gelenlere karşı bunları zararlı algılıyorsa korumak için yapılmıştır. İkincisi, immün sistem aslında vücudun içinde de bizi bir şeylere karşı korumak durumundadır. Çünkü biz bağışıklık tanımıyla alıştığımız için hep yabancı ve ona bağışık olmak ve ondan kurtulmak gibi algılıyoruz ama vücudun kendi içinde de kurtulmamız gereken, immün sistemin deteksiyonuna yakalandıkça temizlenip atılması gereken hücreler var. Kanser hücreleri bunlar, hastalanmış hücreler bunlar, sıradan yaşlanmış bir hücre bile bu. Yani immün sistem dediğimiz sisteme biz artık bağışıklık demeyelim. Yani o bağışıklık, hafıza o kısmını ekleyeceğim ama o küçük bir bölümü olur. Biz immün sistem dediğimiz zaman vücutta iç ve dış tehlikelere, iç ve dış istenmeyenlere karşı bir askeri ordudan bahsedelim. O zaman demek ki immün sistemi ara ara ben savunma ordumuz dersem de olur. Peki, içeriden ve dışarıdan dedik. Dışarıdan kısmını uzun uzun anlatacağım için işte virüstü, bakteriydi, parazitti, bazen yiyeceklerdi falan. Ama önce gelin biz içerideki kısmını da ufakça özetleyelim. İçeride neyle uğraşıyor immün sistem dediğimiz zaman içeride bizim işte bir takım hücresel artıklarımız, bir takım yaşlanmış hücrelerimiz oluyor ve immün sistem bunlarla da uğraşmak durumunda. Özellikle de immün sistemin şimdi ikiye bölerek anlatacağım iki alt grubu da bunlarla uğraşıyor. O zaman önce iç sistemden başlayalım ve o iki alt grubu anlatalım. İmmün sistem bizim dışarı ve içeriyle ilgili savaş ordumuzdu. Konuya içeride neler vardan giriyoruz ki değişik olsun, virüs konularından bir süre sıkılmış olabilirsiniz. Şimdi içerideki immün sistem bizim yani immün sistem zaten normalde bir doğal adıyla belirtilen immün sistemimiz var. Bu birinci sistem. İkincisi de sonradan kazanılmış, sonradan edinilmiş, edinsel immün sistem. İki tane immün sistemimiz var. Biz birinci ve ikinciye de sahibiz. Bunlar farklı şeyler yapıyorlar ama birbirleriyle haberleşmeleri işin zaten en kritik noktası. Bunların birbirleriyle çok iyi haberleşiyor olması lazım. Şimdi doğal immün sistemi, hani doğal da bu doğal değilmiş gibi gelmesin. Aslında bence bu doğala basit ya da ilkel dememiz lazım. Ve ilkelin karşılığı olarak da edinsele, sonradan edinilmiş olana sofistike dememiz lazım. Sofistike neydi? Daha ince ayarlar bilen, daha ince ayarlı, bu daha kaba sabası demek. Demek ki doğal immün sistemi biz ilkel diyelim. Neden ilkel diyelim? Çünkü bütün canlılarda var bu. Tek hücrelilerde bile var. Yani bütün canlılar kendilerini hem içeriden hem dışarıdan gelen tehditlere karşı korumak için kol ordularına, o askeri ordulara sahipler. Ve bir sürüsünde doğal immün sistem var. Doğal denmesi, doğal yani natural olarak zaten var. Hani pakette geliyor anlamına geliyor doğal immün sistem ve çok eski bir özgeçmişi olduğu için varoluşun başından beri doğal yerine hani ilkel demek daha doğru. Çünkü doğal dediğimizde sanki öbürü doğal değilmiş gibi oluyor. Doğal yani ilkel, başlangıçta olan, ilk baştan beri olan
diyelim. Bu da yedinsel işte sonradan gelmiş. Sonradan gelen kısım bizim gibi, insanlar gibi, işte diğer memeliler vesaire daha komplike canlılar. Biz mesela bir tek hücreliğe göre daha sofistikeyiz. Her şeyimiz ona göre, hücresel sistemimiz, vücut sistemimiz, beynimiz, nöral sistemimiz, her şeyimiz daha komplike. Komplike, sofistike, ince işler yapabiliyoruz vesaire. Dolayısıyla yüksek canlılarda edinilmiş, sonradan geliştirilmiş, sofistike olan immün sisteme sahipler. Biz ikisine birden sahibiz. Bazı canlılar sadece buna sahipler. Okey. Fakat biz bunu da, yani doğal diyeceğim ama bundan sonra hep ilkel ya da basit diyeyim. İlkel immün sistemimizde sürekli olarak kendimizi savunmak için kullanıyoruz. Çünkü o kadar hızlı çalışan, o kadar hızlı devreye giren bir sistem ki zaten varoluşun başından beri olduğu için ne yapacağını çok iyi biliyor. Fakat hemen devreye girip hemen savaşı başlatıp hemen yok etme işleri yaptığı halde bazı yerlerde yetersiz kalabiliyor. İşte o sizin sevdiğiniz bağışıklık lafında yetersiz kalıyor. Çünkü bağışık olma halini, yani immün hafızaya alma halini ve bir daha savaş çıkarmadan o ajan geldiğinde, bu vücut içinde de olsun dışarıda da olsun, onu hatırlamayı yapamıyor. Yani burada bir hafızamız yok. O yüzden ilkel ve basit ama çok hızlı harekete geçiyor. Tak hemen savaşını yapıyor kimi yok etmek istiyorsa. Ama bu taraf o kişinin, o tehdidin, hani kişiyi zararlı anlamında kullandım. O virüsün, o bakterinin, dışarıdan gelenin veya vücudun içindeki işte kanser hücresi eskimiş olan vesaire, onları hatırlayabiliyor. Dolayısıyla ikisinin arasında bir hafıza farkı var, zaman farkı var ve tanıdıkları farkı var. Mesela bu sistem 1000 tane yabancıyı ayrı ayrı kabaca tanıyabiliyor. Tek tek isimlerini de bilemiyor. Bu sistem ise milyon tane ayrı, içeriden ve dışarıdan zararlı olan her şeyi ismiyle, adıyla, sanıyla tanıyor. O kadar iyi tanıdığı için de zaten onlara İşte zararlı ve bunun adı antijen ve ben buna antikor yaparım diyor. İşte o antikor lafın dedildiği yerde sizin klasik anlamda bağışıklık sistemi dediğiniz bağışıklık lafı devreye giriyor. Yani bunun yani bağışık kelimesinin tam kullanılması için bu sisteme gitmemiz lazım. Burada bağışıklık falan yok aslında. O yüzden hani genel olarak immün sistem demek daha doğru olur. Şimdi biz immünolojiye giriş dersi verdiğimize göre, yani en basitinden dedik ki bizim immün sistemimiz iki şey için uğraşacak. Bir, içerideki zararlılar. İki, dışarıdaki zararlılar. Bunların iki tane hedefi var. Bununla uğraşacak ve bunları doğru tespit etmeye çalışacak. Her ikisini de hem basit sistem yapıyor hem sofistike sistem yapıyor. İçeridekilerle ve dışarıdakilerle uğraşıyor. Peki nasıl mesela? Diyelim ki siz merak etmiş olabilirsiniz. Kanser dışında da, hani ilk aklımıza bağışıklık falan filan gelince hep kanser geliyor ya. Kanser dışında da bizim içimizde bir takım savaş çıkarılma sebebi olan iç düşmanlar olabilir mi? Ve bunları nasıl tanıyorlar diye. O zaman bu iki sistem için, ama şunun altına yazacağım, şu terminolojileri öğrenmemiz lazım. Dumps'lar ve pumps'lar. Pumps'lar. Okay. Dumps'lar ve pumps'lar. Bunların genel adıdır. Diyor ki P'yi ne diyelim biz? Nasıl hatırlayalım? Patojen. Yani zararlı. Bu nedir? Zararlı olduğuna göre dışarıdan gelen demektir. Peki D dersek bu biraz daha vücudun içerisinde dokuya ait, vücuda ait zararlılar demek. Demek ki içteki zararlıların genel başlığı dumps'lar, dıştaki zararlıların genel adı da pumps'lar. Yani bir hücre eskimişse, artık onun yok edilmesi gerekiyorsa o dumps'tır. Hani dump etmek, İngilizce bırakmak, atmak demek ya, öyle gibi düşünelim. Kanserleşmişse artık o dumps'tır. Ama vücudun içerisinde mesela, hani bunu sevebilirsiniz. Diyelim ki bizim bağırsaklarımızda ufak bir sızdırma var ve o bağırsaklardan içeriye bizim LPS dediğimiz eski gram negatif bakteri kabuğu girdi, değil mi? Zarı diyelim. Tamam.
Bağırsaklarımız sızdırıyordu. İşte bu konuları hep konuşuyoruz. Oradan da içeriye leak etti. Bizim bağırsağımızda yaşayan gram negatif yüklü dediğimiz pozitifler var, negatifler var. Negatifler öldü. Onların parçaları o sızdırmadan içeriye girdi. Onların adı zaten LPS. LPS de immünolojinin büyük bir konusu. LPS içeriye girdiğinde dışarı girmiş olsa bile o da bir dumpster. Yani vücudun içinde dolaşan, vücuda ait bir parçanın arttığı anlamında. Ama bizim vücudumuza işte Covid gibi bir virüs girdiğinde o da pumpster. Dışarıdan gelmiş, patojen asosiye, patojenle ilgili bir durum. Demek ki iki sistemde olmak üzere ama özellikle başlangıç aşamasında bunları tespit etmek bu ilkel doğal bağışıklık sisteminin işi. İçeride bir hata varsa onları dumpslar olarak belirliyor. Dışarıdan bir yabancı geldiyse onları pumpslar olarak belirliyor. Buradaki bu karışık gibi görünen lafa girmeme sebebi bunları defalarca duyabilirsiniz. Yani nedir yani vücudu dürten şeylerin genel adı derseniz vücudu dürten genel şey meselelerin genel adı böyle. İçeridekiler, dışarıdakiler. Bunların böyle başlıkları var. Dumpslar ve pumpslar bu sistemi harekete geçirirler diye. Tamam. İşte eski hücrelerimiz kanser o gruba girmiş oldu. Bu konuyu geçelim. Bu böyle bir bilginiz olmuş oldu. İçeriden ve dışarıdan neler gelebilir diye. Öğrendik ki mesela işte bağırsaktaki hikaye ne kadar durduk yerde dumps olarak gol atabiliyormuş bize. Peki. Şimdi tekrar dönelim. Doğal immünite dedik, edinsel immünite dedik. Doğal immünitenin özellikleri nedir? 1. Hızlı devreye girer. Anında devreye girer. Yani sizin ister o bağırsağınızdan, ister burnunuzdan, ister akciğerinizden, ister derinizden, vücudunuzun içine dışarıdan bir şey girerse veya vücudun içerisinde işte kendi şeyleri varsa, eski hücreleri ya da işte bağırsaktan sızmış vesaire artıklar hemen anında devreye girer. Çok hızlı reaksiyon verir. O yüzden ilkel, doğal, zaten orada olan, İngilizcesi de innate immunitedir. Fakat bu daha geç devreye girer. 72 saat gibi bir gecikmesi var bu sistemin devreye girmesinin. Anında biraz daha gecikmiş. Hatta bu sistem devreye girsin diye bu sistem bekletir. İlk etaptaki saldırıya cevap verir, kendisi uğraşır ki bu taraf devreye girsin. Neden ikisi arasında bir devreye girme meselesi var? O da bence önemli bir ayrıntı. Burası buraya haber verir. Eğer bizim doğal immünitemiz, ilkel immünitemiz, zaten olan immünitemiz, börtü böcekte de olan immünitemiz, sofistike yönteme geçmiş üst canlılar olduğumuzda şuradan şuraya haber verme yöntemini öğrenmeseydi zaten sofistike olamazdık. Kendi bir şeyle ilk etapta uğraşırken, kendi kapasitesi kadar öldürürken, yakalarken hop diğer tarafa diyor ki bu işte böyle bir ajan yakaladım. İster vücudun içinde, ister vücudun dışında. Bu benim için sakıncalı. Bu dumps da olabilir, pumps da olabilir. Yani vücudun içi de olabilir, dışarısı da olabilir. Dışarısı dediğimde virüsü, bakteriyi kastediyorum. Sen bununla uğraş. Demek ki bu anındayken bu gecikmeli ve bunlar bu buraya haber veriyor. Haberleşme olmadan oradaki sistem %100 otomatik olarak devreye girmiyor. Başka ne demiştik mesela bu konuyla ilgili? Şunu söylemiştik. Bu anca 1000 tane falan tanıyabiliyor. Yani 1000 tane dumps da tanıyabilir içeriden, pumps da tanıyabilir, bakteri, virüs vesaire diğer patojenler. Topu 1000 tanelik kapasitesi var. Yani 1000 ayrı şeyi şu da öyle, bu da öyle filan gibi tanıyabiliyor. Fakat bunların kimliklerini bilmiyor. Diyor ki bu bakteri, genel başlık, bakteriye ait özel bir kabuk yapısından tanıyor. Bu virüs, bu tümör hücresi, işte bu yaralanmış hücre, iyileşmekte olan bir doku falan bunları kabaca tanıyabiliyor ve o başlıkların altına konuyor. Ama mesela o bakterinin hangi bakteri olduğu konusunda hiçbir fikri yok. O virüsün hangi virüs olduğu konusunda hiçbir fikri yok. Bu virüs, bu bakteri, bu mantar, bu zararlı, bu içeriden, bu tümör hücresi kabaca bir değerlendirme yapıyor. O yüzden de alt gruplar olmadığı için kabaca 1000 taneyi ayrı ayrı tanıyor. Fakat gelelim buradaki sofistike kısım 1 milyondan fazla ayrı tek bu dumps hangi dumpslar, vücudun hangi kanser hücreleri, vücudun hangi hasarlanmış, ne tip hasarlanmış hücreleri, dışarıdan gelenler,
hangi virüs tam olarak COVID-19, SARS-CoV-2 19 o şekilde tanıyor yani. Hani başka bir şey yok. Tamamen tüm kimliğiyle tanıyor. İnfluenza aynen öyle tanıyor. İşte bakterinin işte hangisiyse, adı neyse onu tek tek öyle tanıyor. Dolayısıyla bu tüm kimlikle tanıyor. Bu kabaca tanıyor. Tüm kimlikle tanıyınca 1 milyondan fazla farklı şeyi tanıyabilen, tanıdığını da hafızasında tutabilen bir dosyalama sistemi var. Yani çok büyük bir dosyalama sistemi var. O zaman ne diyoruz? Hafızaya alabilme, hatırlama. O zaman bu hatırlıyorsa bu durumda ne diyoruz? Aklımızda kalsın diye biraz Alzheimer oluyor bu taraftaki sistem, değil mi? Hafıza yok. Doğal kısımda hafıza yok. Neden öyle? İşte ilkel varoluşta bir takım tehditler var ise canlının içinde ve dışında onlarla savaşmayı öğrenmiş, bu işi halledebiliyor ve kabaca onları tanıyabiliyor. Önemli olan kendini korumak. Ama bu kadar bizim gibi çok komplike canlılar olabilmek için, işte bütün hücre sistemleri bu kadar karışık olabilmesi için sürekli bu savaşı yapmamak adına evrimde ne olmuş? Birinci sistem kendine yandaş ikinci sistemi geliştirmiş, gitmiş ona haber vermiş. Tıpkı ordunun sınırda savaşan ya da ilk etaptaki daha gerilla savaşan, organize olmayan birlikleriyle çok organize, tam hedefe giden, hani böyle ne denir, sniper gibi olan birliklerini devreye sokmuş ki beraber çalışabilsinler ve sonrasında da kimlerse onlar bir hatırlama, bir hafıza deposuna konulsunlar ve onları tekrar tekrar geldiğinde bu yolu yürümeden onlar için hazırlanmış olan direkt askerlerle öldürebilelim. Okay. İkisi arasındaki diğer farklardan biri de bu. Şimdi bunların elemanları var. Farklı farklı. Hepsinin alt gruplarında çalışan askerleri var, öyle söyleyeyim. Şimdi biz basitçe bu askerlerimizin isimlerini bir yazalım, sonra ayrıntı yaparız. Şimdi doğal immünitenin askerleri edinsel, sofistike immünitenin, ilkel askerlerle sofistike askerler. İlkel askerler mesela nötrofiller. Biz mesela lökosit sayısı, lökositlerim yükselmiş filan diyoruz ya, onun altında neler var? O lökosit lafının nötrofil var. Mesela eozinofiller, ay benim alerjim var veya bende parazit mi var, eozinofillerim yükselmiş dediğimiz eozinofiller. Ya da mesela yine alerjik hastalıklarda vesairede de olabilecek bazofiller. Bunları öğrenmeniz gerekmez ama o kan sayımında hani bakıyoruz ya, VBC yazıyor, white blood cell, onun altında nötrofil, lökosit vesaire vesaire yazıyor. İşte onlar ilkel immünitenin elemanları. Bunlar bir grup kendileri. Bunların devamı da var. Mesela en çok seveceklerinizden biri, ben onları MAK diye yazayım. Makrofajlar, doğal yiyici hücreler. Sonra en çok ulak diyelim bunlara. En çok haber vermeyi seven dendritik hücreler. Dendritik hücrelerin en sevdiği şey hemen gidip şu haberi yetiştirmek. MAK'lar da bunu yapar ama en çok dendritik hücrelerin asıl görevi odur. Bunlar ispiyonlayıcıdır. Yani bir ajanı içeride ve dışarıda yakaladıklarında anında onu paketlerler, koşarak kolay ordunun büyük tarafına giderler ve ispiyonlar. Al işte bu derler. Şu grup ispiyoncu değildir. Bunlar kendileri debelenirler. Bir şekilde bir savaş verirler ve kısıtlı kapasitededir. Ama bunların da sayıları o kadar çoktur ki nötrofillerin. Daha saniyesinde oraya uçarak giderler. Zaten etrafta bakıyoruz, hiç lökositimiz sıfır mı kan sayımında? En normal halde bile bir aralıklarda, değil mi? Onlar ortada zaten dolanıyorlardır. Onlar devriyecidir yani, anında hemen gider pataküte bir savaşa girişir. Diğerleri de zaten oradadır. Onlar da savaşır ama bunlar haberdar etmeyip kendi uğraşırken bunlar hemen ispiyonlayıp yardım çağırırlar. Bunun dışında mesela gene kimseye sormadan çalışan bir ilkel askerimiz var. NK diye yazıyoruz. Natural killer'lar. Ne denir? License to Kill filmi vardı ya. Bunlar doğal öldürücüler. Bunların işi, bir şey onların sinirine dokunursa, elbette ki biyokimyasal özelliklerini takip ediyor o hücrenin ne olduğunu, onun bir hani kendisinin sinirine nasıl dokunur onu sonra anlatırım. Ama bir şey tespit ederse hatalı diye hiç kimseye hesap sormazlar. Hücrenin içindeki o zararlıyı keşfettiğinde
hiçbir şekilde bir saniye duraklamazlar ve saldırıp o hücreyi yok ederler. Mesela bir tümör hücresi mi var? Anladı mı içindekinin tümör olduğunu? Direkt hücre iptal, yok oluyor. İçine virüs mü girmiş? Anında iptal. Bazı mantarlar, bakteriler de hücre içine girebiliyorlar. Anında iptal. Belki şunu söyleyebiliriz. Bu doğal öldürücülerin asıl hedefi kanda gezenler değil de hücre içinde olanlar. Belki bunu, yani bu saklananları yakıyorlar. Kim saklandıysa, değil mi? Saklanan diyelim. Okey. Eğer bir şey hücrenin içine saklandıysa onu yakalıyor. Virüs oraya mı girdi? Zaten oraya girdiğini biliyorsunuz. Onu yakalıyor. Tümör hücresi zaten hücre mi demek? Onu yakalıyor. İçinde inflamasyon, hastalık olan hücre var mı? Zaten hücre içi demek o. Onu yakalıyor. Bir hücre adam gibi bir hücre değilse, hücrenin içinde bir mesele varsa o hücre içini yakalar. Bunlar kanda gezenleri yakalıyorlar. Tabi her şey şeyde değil ki, mesela bir bakteri, virüs aldığımızda kanımızda dolaşabilirler. Ne bileyim, diş absesinden vücudumuza bakteri geçebilir falan, yani cildimizden. Kana geçtikleri anda da o zaman da kanda dolaşanlar var. Yani hücrenin içiyle ilgilenmiyorlar da kanda serbest gördükleri zaman onu sıvılarda tepesine biniyorlar. Ama içine saklandıysa virüs gibi bunlar onu göremezler. Ancak NK'ler görebilir. Makrofajlar ve dendritler de bu sistemle beraber çalışıp onlar da gördükleri ajanı alırlar. Onlar da içlerine alırlar özellikle. Bu hücreyi yok eder, içinde bir şey varsa. Bunlar içine alırlar. Çünkü onların içi alıp o üç paket halinde direkt öbür tarafa ispiyonlamaktır. Dolayısıyla burada daha da bir sürü eleman var konuşulacak. Çok hakikaten karmaşık bir iş yapılıyor. Mesela biz immünite dediğimiz zaman biz sadece mesela bu iki tane şeyden bahsetmiyoruz ki. Karaciğer immünitenin parçası, lenf nodlarımız immünitenin parçası, dalağımız immünitenin parçası. Yani immüniteye de ait olan bir sürü hikayemiz var. Mesela lenf nodu diye bir şey var, değil mi? Lenflerimiz şişiyor falan. Demek ki onun da bu savaş işlerinde yeri var. Karaciğer mesela yediğimiz her şeyi filtre ediyor diyoruz ya. Filtre ederken içinde bakteri, virüs, patojen, başka artıklar da olabilir. Kimyasallar vesaire. O da immün sistem şeklinde onu temizliyor. Her organın aslında immün sistemsel hücreleri var. Ve onlar geleni yakalayıp temizlemekle ilgili. Dolayısıyla immün sistemdeki doğal kısım oldukça kapasitelidir. Ama gene de hiçbir zaman çok fazla şeyi tanıyamaz ve hiçbir zaman hafızaya alamaz. Burada bir gürültü çıkar, bir sürü olay olur ama aynı şey tekrar geldiğinde bunu hatırlayabilmek için bizim sofistike tarafa ihtiyacımız var. Sofistike taraf hakkında da kısaca diyelim ki burada bir sürü eleman saydık. Bunları tek tek sonra açıklarım. Sofistikenin elemanları T'ler ve B'ler. Bunların adı neydi? Lenfosit. Gene hatırlayın kan sayımınızdan. Kan sayımında VBC yazar, lökosit sayımı der. Altında nötrofil, bazofil, eozinofil, monosit falan yazar hepsini. Onlar şunlardan kastediyor. Bunları kastediyor. Bir de orada lenfosit yazar, değil mi? Ona bakarız biz doktorlar, burada lenfositlerle ilgili bir durum mu oluyor diye. Demek ki o tablonun içerisinde bu elemanların çoğunu görebiliyoruz. Lenfosit kısmı sofistike kısımla ilgili olmuş oluyor. Edinsel immünite, sonradan kazanılmış immünite ile ilgili oluyor. Diğerleri ilkel olanla. Neden sonradan? Haber geldiği için. Hem evrimde sonradan hem de olaya 72 saatten sonra haberle girdiği için edinilmiş, haber edinilmiş de olaya girmiş immünite gibi biz bunu hatırlayabiliriz. Şimdi bir sonraki videomuzda mesela bu elemanlar nasıl çalışıyor onları konuştuğumuz zaman eğleneceğinizi umuyorum. Çünkü bu küçücük şeylerin kendi başlarına yaptıkları, yani boyundan büyük işleri var ve o kadar çok onları her dakika biz fark etmeden kullanıyoruz ki. Yani tırnağımın kenarına manikürde bir şey girse bunlar devrede. Benim haberim yok yani. Anlatabiliyor muyum? Kolum çizilse, ne bileyim, atıyorum işte ağzımdaki diş iyileşmemiş diş etlerimden içeriye bir şey sızsa, her nefes aldığımda havadaki bir şey girmiş olsa vücuduma ya da yiyeceklerle bir takım bakteriler, virüsler vesaireler giriyor. Onları sırf mide asidi, sırf bağırsak bakterisi, iyi bakteriler falan temizliyor değil ki. Onlar içeriye sızdıklarında gene bunlar devreye giriyor. Dolayısıyla aslında biz şunlara çok iş yaptırıyoruz. Çok hızlıca, anında, saniye kaybetmeden iş yaptırıyoruz ama biz ancak ne zaman anlıyoruz? İşte o monikürde içeri gireni anlayamıyoruz da orada lokal bir apse olursa, çok bakteri kaptıysak o sarı apseyi
hastayı görüyoruz değil mi? Hani hafif içi pü dediğimiz şeyle dolu. İşte onun için dolduran şeyler bu lökosit grubundan olanlar. Orada bir savaş yapmışlar. Orada bir inflamasyon olmuş. Biz ancak o zaman anlıyoruz. Ama vücudun içinde sürekli bunlar dönüyor. Kaldı ki vücudun içerisinde diğer işler de dönüyor. Biz ancak belli bir katofun üstünde hastalandığımızda onu mesele olarak görüyoruz. Şu anda bunu dinlerken bunların hepsi sizin içinizde çalışıyor. Biz onlara acayip müteşekkiriz. O yüzden de kendilerini öğrenmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bizim genel olarak 2 temel immün sistemimizi tanımakla ilgili bir giriş videomuzdu. Numaralar koyacağım, arka arka dinlemenizi arzu edeceğim. Çünkü toplamda gerçekten çok maceralı, çok heyecan dolu olaylar oluyor. Mesela ben oraya virüsü örnek koyduğumda kim kimi nasıl kovalıyor, kim kimin kime ispiyonluyor, kim kime kelepçe takıyor, kim karakola gidiyor falan. En son nasıl işte hafıza işine varıyoruz gibi bir macerayı anlatacağım. Olabildiğince bu karmaşık sistemi size eğlenceli anlatmak istiyorum. Beğenir, paylaşırsanız ve devamını da izlerseniz çok sevinirim.